Herkese merhaba, ben Efekan. Bugün İsviçre'nin en etkileyici dağlarından biri olan Titlis Dağı'na çıkıyoruz. Engelberg kasabasından başlayan teleferik yolculuğunda birkaç durağın ardından dünyanın ilk dönen teleferiğine biniyoruz. Bizi doğrudan zirveye taşıyan bu teleferikten manzara gerçekten inanılmaz. Zirveye ulaştıktan sonra hem çevredeki büyüleyici manzarayı izliyoruz hem de biraz etrafı geziyoruz. Daha sonra Ice Flyer denen ilginç bir telesiyeje biniyorum. Açıkta karların üstünden geçiyorsun. Gerçekten inanılmaz bir deneyim. Sonrasında zirvede bulunan mağazalarda saatlere, çikolatalara ve hediyelik eşyalara göz atıyoruz. Ardından Geyser Cave adındaki mükemmel buz mağarasını geziyoruz. Hazırsanız İsviçre Alplerinin kalbine doğru bu keyifli yolculuğa birlikte çıkalım. Evet, şimdi Engelberg'e geldik. Burada bir teleferik rotası var. Titlis Dağı'na çıkarıyor sizi, Alplere yani. Kişi başı 120 euro gibi bir fiyat verdik, gidiş dönüş olacak şekilde. Buranın önemli bir özelliği ise dünyadaki ilk dönen teleferik olması. Yaklaşık 3200 metre gibi bir rakıma çıkacağız. Yukarıda manzarayı merakla bekliyorum. Titlis 3238 metre yüksekliğinde ve Orta İsviçre'nin en ünlü zirvelerinden biri. Zirveye ulaşmak için kullanılan Rotair teleferiği dünyanın ilk dönen kabinli teleferiği. Yaklaşık 5 dakikalık yolculuk boyunca kabin 360 derece dönüyor, çevredeki dağ ve buzul manzaralarını her açıdan izleyebiliyorsunuz. Titlis Dağı yıl boyunca karla kaplı ve manzara her mevsim ayrı güzel. Zirvede restoranlar, gözlem terasları ve kayak pistleri var. Engelberg Titlis hattı İsviçre'de hem manzarası hem de teknolojisiyle mutlaka görülmesi gereken rotalardan biri. Evet, şimdi Titlis Dağı'na çıkarken ilk istasyona geldik. Burada bir mola verip gölün etrafında yürüyüş yapabiliyorsunuz. Komple buraya da teleferin ilk istasyonundan bir yürüyüş rotası var, patika yol. İsterseniz yürümeyi de tercih edebilirsiniz. Burada aynı zamanda birkaç aktivite de var. Zipline yapabiliyorsunuz. Restoranlar, kafeler de var. Kışın ise burada snowboard ve kayak da yapabiliyorsunuz. Şimdi biz biraz yürüyüş yapıp sonrasında zirve noktaya Titlis Dağı'na çıkacağız. İki farklı teleferik aktarmasından sonra üçüncü aktarmada bizi zirveye götürecek olan 360 derece dönen teleferiğe biniyoruz. Yolculuk boyunca 360 derece dönerek bize tüm manzaraları her açıdan gösteriyor. Evet, şimdi Titlis'in zirvesine çıktık. Yolda bir teleferik değiştirdik. 360 derece dönen dünyanın ilk teleferiğine bindik. Onunla beraber zirve noktaya çıkıyorsunuz. Peki zirvede neler var? Panoramik bir zirve manzarası sunan bir teras var. Manzara daha sissiz, bulutsuz bir havada, eminim daha güzeldir. Şu an gördüğünüz gibi çok fazla sis var. Fazla bir şey göremiyoruz. Hava da gerçekten burada soğuk. Burada Swiss Line'ın bir saat mağazası var. Aynı zamanda çikolata mağazası da var. Gelince gezebilirsiniz. Ben de oraya uğrayacağım mutlaka. Güzel görüntüler çekerim oradan. Aynı zamanda bir mağara var. Birinci katında sizi bekliyor olacak. Aynı zamanda Ice Flyer denen bir etkinlik var burada. Buzların üstünden çevrenizde bir koruma olmadan, kapalı teleferik gibi değil, daha çok telesiyej gibi bir teleferik var burada. Ona da binebiliyorsunuz. Zaten biletimize dahil. Aynı zamanda restoran, kafe ve gift shop var burada. Alışverişinizi yapabilir, yemeğinizi, kahvenizi içebilirsiniz. Ben şimdi bir etrafı gezeyim. Size de oradan görüntüler göstereyim. Tesiste yoğun bir inşaat çalışması da vardı. Sanırım önümüzdeki kış sezonu için büyük hazırlıklar var.
Ben de ilk olarak doğruca Ice Flyer'a binmeye gittim. İlk başta görevliler hava kapalı ve sisli olduğu için bize Ice Flyer'ın kapalı binilemez olduğunu söylediler. Sonradan şansımıza hava biraz güneş açınca ve sis dağılınca Ice Flyer seferleri başladı. Ice Flyer, İsviçre'nin karla kaplı yazın bile erimeyen Alplerini en yakından aranızda bir bariyer veya cam olmadan görebilmek için mükemmel bir seçenek. Gerçekten yolculuk çok keyifli ve manzaralar eşsizdi. Fakat yazın bile olsa böyle Alp zirvelerine çıkmak için biraz daha kalın kıyafetler giymenizi öneririm. Çünkü Alplerin zirveleri yazın bile sıcak değil. Iceflyer'dan inip biraz içerideki mağazaları gezmek istedim. Saat mağazası ve içerideki saatler gerçekten çok güzeldi. Biliyorsunuz ki İsviçre bu sektörde bir dünya markası. Ardından biraz hediyelik eşya mağazasını gezdim ve kendime birkaç hatıralık eşya satın aldım. Sonrasında tabii ki en renkli ve en ilgi çekici mağaza bana göre çikolata mağazasını gezdim. İçeride neredeyse İsviçre ürünü olan tüm çikolatalar bulunuyor. Ben de sadece tatmak için 2 parça çikolata satın aldım. Fiyatta görmüş olduğunuz gibi biraz pahalı denebilir. Çünkü İsviçre frankı benim orada olduğum süre zarfında 50 lira civarındaydı. Ama tabii ki gelmişken bu tatları denemeye değer. Mağazaları gezdikten sonra Geyser Cave adındaki buz mağarasına doğru gidiyorum. Görmüş olduğunuz kapıyı açtıktan sonra içeride sizi bambaşka bir hava karşılıyor. Zaten dışarısı dağın zirvesi oldukça soğuk ama bu buz mağarası daha da soğuktu. Yerler de oldukça kaygan buz olduğu için tabii ki biraz yürümesi zor. Bazı yerlerde yan taraftaki korkuluklara tutunmadan yürümek gerçekten çok zor. İçerisi oldukça güzel ışıklandırılmış bambaşka bir havası var. Ayrıca içeride buzdan yapılmış çok güzel heykeller var. Bazı buz kütlelerinin içine İsviçre'nin yöresel simgeleri de sıkıştırılmış. Burası Titlis Dağı'nın zirvesindeki en beğendiğim yerlerden biri oldu. Evet, Titlis Dağı yolculuğumuz sona erdi. Gerçekten fiyatına değen bir yolculuk olduğunu düşünüyorum. Yukarıda yapacak çok aktivite var gerçekten. Hava güzel olsa daha da iyi aktiviteler oluyormuş. Şansımıza zaten Ice Flyer bile tam biz sorduk kapalıydı. Sonrasında bir dakika sonra falan açıldı hava biraz açılınca. Yukarıda restoran, kafe, çok keyifli alanlar var. Eğer İsviçre'ye gelirseniz Titlis Dağı'na mutlaka uğrayın derim. Ve böylece İsviçre'nin en ikonik zirvelerinden biri olan Titlis Dağı'ndaki maceramızın sonuna geldik. Gerçekten hem teleferik yolculuğu hem de zirvedeki manzaralar bambaşkaydı. Umarım siz de izlerken en az benim kadar keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. İsviçre ile ilgili diğer videolarıma da göz atabilirsiniz. Orada da birbirinden güzel yerler sizleri bekliyor. Ben Efekan, bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.